Evdeki malzemelerle yüzümü şöyle bir güzelleştir. Yüzümdeki lekeler, kırışıklıklar, sarkmalar, sivilceler, bunlardan kalan izler, kırışıklıklar, siyah noktalar, solgun görüntü gitsin istiyorum ama hemen de sonuç almak istiyorum diyorsanız çok etkili, çok güzel bir tarif. Maya ve karbonat kullanacağız. Daha önce yüzünüze maya sürdüyseniz etkiyi biliyorsunuz. Ve bu eklemelerle çok daha güzel bir sonuç alacaksınız. Şöyle tatlı kaşığından önce bir tatlı kaşığı aldım. Arta kalanını da koydum. Yani şöyle bir küçük paket kuru mayayı cam bir kaba aldım. Üzerine karbonat, özellikle leke gidermede çok etkili ürünlerden birisi ama tek başına direkt yüzümüze sürüp de güneşe çıkmıyoruz. Bu eklemelerle yaptığımızda etki çok güzel oluyor. Kuvvetli bir ürün, dikkatli olalım. 5 miligram yani bir küçük pakette mayadan bir tatlı kaşığına yakın karbonattan ilave ettim. Maya ve karbonatı bir güzel karıştırdım, kenara aldım. Şimdi diğer ürün bal, özellikle enfeksiyon problemine çok iyi geliyor. Siyah nokta sivilceleri gideriyor ve yüzü çok güzel sıkılaştırıyor, toparlıyor. Ondan da bir tatlı kaşığı dolu dolu koyuyorum. Şimdi balı biraz açacağım. Bunun içerisine biraz jojoba yağı koyacağım. Özellikle kırışıklıklarla da mücadele etmek istiyoruz ya. Bir tatlı kaşığı jojoba yağını balın içerisine döküyorum ve bu ikiliyi bir güzel karıştırıyorum. 2 ayrı kapta hazırladım. Bakın, kuru maya ve karbonatı karıştırdım. Şimdi bal ve jojoba yağını karıştırıyorum. Bunu biraz çözelteceğim, biraz açacağım. Önce sıcak su dolduruyorum cam bir kabın içerisine ve hazırladığım bal, jojoba yağı karışımını bunun içerisine oturtuyorum. Bakın, direkt ısıya maruz bırakmıyorum. Direkt pişirmiyorum. Bal asla pişirilmez. Sıcak suyun içerisinde birkaç dakika jojoba yağının tamamen balla karışmasını sağladıktan sonra bunu çıkartıyorum. Ballı karışımım hazır. Şimdi diğer ürünüm neydi? Kuru maya ve karbonat. Bunun içerisine döküyorum. Maya böyle kendini salsın. O balın hafif sıcaklığıyla beraber şöyle biraz çözülsün istiyorum. Mayayı tek başına bile biraz ılık suda çözdürdükten sonra yüzünüze sürerseniz gerçekten cildiniz şöyle maya gibi oluyor. Böyle haftada bir, 2 haftada bir düzenli olarak tekrar ettiğinizde maya maskelerini ciddi oranda güzel sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Bu eklemelerle hem lekelerle de mücadele ediyor, hem cilt germede, enfeksiyon oluşumunun önünü geçmede çok güzel sonuçlar almamızı sağlıyor. Tüm ürünleri bir güzel böyle karıştırdım sıcak suyun içerisinde. Bunların çözülmesini sağladım. Üzerine bir streç film yerleştiriyorum ve bu şekilde bunu bir 10 dakika tüm ürünlerin kendini salması için bekletiyorum. 10 dakikanın ardından böyle hafif buharlandı da streç film. Bunu çıkartıyorum. Şöyle tekrardan bir karıştıralım. Bakın, biraz mayalandı bu. Ama içerisine çok az da bir sıcak su ilavesi yapalım. Maya tamamen çözülsün. Dilerseniz bu aşamada süt ilavesi de yapabilirsiniz. Ilık süt döktüğünüzde de çok güzel sonuç elde edebilirsiniz arkadaşlar. Ben hemen bir tatlı kaşığı sıcak kaynar sudan döktüm. Tekrardan karıştırıyorum. Biraz daha mayalanmaya bıraktıktan sonra maya biraz daha çözüldükten sonra uygulamaya geçeceğim. O yüzden üzerine bir örtü yerleştirdim. Dilerseniz tekrardan streç filmle kapatabilirsiniz. Biraz daha beklettim. Tamam, artık süper bir karışım elde etmiş olduk. Yani birçok cilt problemini giderip yüzünüzden çıkarttığınızda cildim nefes alıyor. Gıcır gıcır tertemiz, çok güzel oldu. Daha gergin, daha temiz hissediyorum diyeceğiniz bir maske yapıyoruz. Mutlaka ellerinize de sürün. Tüm cildinize uygulayabilirsiniz. Yani vücudunuzda hasarlı bulduğunuz, solgun göründüğünü düşündüğünüz her yere uygulamayı yapabilirsiniz. Ellerimize uyguladıktan sonra dilerseniz bir eldiven takın. Maya iyice çözülsün. Daha güzel sonuçlar elde edin ya da bir streç filmle kapatın, 20 dakika bekletin. Sonra şöyle çıkarttığınızda tertemiz olacak. Çok daha iyi hissedeceksiniz. Bakın, önce ellerinize uygulayın, sonucu görün. Yüzünüzdeki farkı daha net anlayacaksınız. Ilık suyla
şöyle cildimden çıkartıyorum. Sonrasında tekrardan bir soğuk su uygulaması yaparsanız kan akışı hızlanır. Sonuçlar daha da mükemmel olur arkadaşlar. Nazikçe kuruladık. Güzel bir işlem yaptık. Yıkadık, kuruladık ve nemlendirelim. En güzeli E vitamininden bir damla E vitamininin üzerine gene aynı oranda şöyle birkaç damla kadar gül suyu dökerseniz yapabileceğiniz en güzel nemlendirici kremlerden bile daha güzel, hızlı sonuçlar elde edersiniz. Ben böyle pratik olsun, böyle hemen cildimde neme doysun istediğimde hemen E vitaminiyle gül suyunu açıyorum. Tüm cildime uyguluyorum. Çok da seviyorum. Düzenli olarak bunu tek başına bile kullanmanız çok güzel bir nemlendirme yapacaktır cildinize. Hadi buyurun, bunu yüzümüze nasıl uyguluyoruz? Cildimiz mutlaka temiz olacak. Önce yüzünüzü bir güzel yıkayın, arındırın. Sonrasında bu harika maya, karbonat, bal, jojoba yağı maskesine başlayın arkadaşlar. Tüm cildinize uygulayabilirsiniz. Göz altındaki yapı biraz daha hassas, daha ince olduğu için dilerseniz oraya son aşamada uygulama yapın. Ya da çok yakın girmeyin. İçerisinde karbonat olması nedeniyle orayı çok böyle ova ova çıkartmayın. Göz altına lütfen dikkat ediyoruz. Ama onun haricinde özellikle lekeli bölgelere, kırışık sarkmış bölgelere bol bol sürün. Zaten verdiğim ölçülerle yaparsanız bir seferlik el ve yüz, boyun, dekolte bölgesi için yeterli olmuş olduğunu göreceksiniz. Daha sonra saklayıp tekrardan kullanacağımız bir maske değil. Sürüyorum ve sonrasında ellerimle de bir güzel yediriyorum ama göz altına dediğim gibi çok bastırmadan uygulama yapıyorum. Alında kırışıklıklar varsa oraya da gerçekten çok güzel bir botoks etkisi yapıyor. Burun üzerinde siyah noktalar varsa bakın onlar gidecek. Onları böyle zımpara gibi soyup atacağız. Boyunda artık yanlamasına çok derin çizgiler oluşmuş olabilir. Özellikle 35'i geçtiyseniz beni daha iyi anlayacaksınız. Oralara şöyle bol bol sürün. Dudak üzerinde doğumdan sonra özellikle lekelenmeler olur. Güneşte kaldıysanız lekelenmeler olur. Oralara bol bol sürün. Hem kırışıklık, hem leke, hem siyah nokta, hem sivilce. Hepsi bir arada olan çok güzel bir tarif. Bence uygulamayı yaptınız. Şöyle bir 5-10 dakika maske cildinizde buluştuktan sonra streç filmle sarabilirsiniz. Aman streç filmi sararken burun deliklerinizden ve ağzınızdan böyle küçük delikler açın. Oralardan rahat bir şekilde hava aldığınızdan emin olduktan sonra streç film uygulamasına geçebilirsiniz. Şöyle bir 10 dakikada streç filmle bekletin. Toplamda 20 dakika olacak şekilde bunu bekletin. Sonra o streç filmi çıkarttığınızda çok güzel olacak. Bir 5 dakikada böyle bir ovalama yapabilirsiniz. Göz altlarını çok bastırmıyoruz, tekrar ediyorum. Ama onun haricinde tüm cildinize bir güzel ova maskeyi sürün ve toplam 20-25 dakikanın ardından önce ılık sonra soğuk suyla bir güzel yüzünüzü yıkayın. Tertemiz, çok güzel olun. Bu maskeyi haftada bir, sonrasında 2 haftada bir düzenli olarak kullanırsanız çok daha genç görünen, sağlıklı, ışıl ışıl bir cilde kavuşursunuz. Umarım beğenirsiniz. Bay bay.